Tarihte birçok aldatmacaya denk gelmişizdir. İşte bu aldatmacalardan biri de Hitler'in günlükleri şeklindedir. Hitler'in belge arşivini taşıyan uçak Çekoslovakya, şimdilerde Çek Cumhuriyeti, sınırı yakınlarındaki Heidenholz ormanına düşmüştü. Uçaktan geriye kalanlar SS'ler kaza yerine varana kadar bölgede yaşayan yerel halk tarafından yağmalanmıştı. Haber Hitler'e ulaştığında sığınakta tam bir ana baba günü yaşandı. Hitler her zamankinden çok daha fazla sinirlenmiş, bağırıp çağırıyordu. Arşivi taşıyan uçağı nezaret etmesi için gönderdiği ve en güvendiği hizmetçisi olan Sturm'un Wilhelm Arndt da kazada yaşamını kaybetmişti. Hitler Arndt'ın kaybına çok üzülmüş ama yine de onu kastederek kızgın bir tavırla "Ben ona en değerli belgelerimi emanet etmiştim. Bu belgeler gelecek kuşaklara eylemlerimin ne kadar doğru olduğunu gösterecekti" demişti. Taşınan arşivin içeriğiyle ilgili bilinen tek şey buydu. Hitler'e gelince önceden yapılan planın aksine sığınağı terk etmemeye karar vermişti. Uçak olayından 10 gün sonra 30 Nisan 1945'te önce metresi Eva, ardından da kendisi içinde siyanür bulunan kapsülü ısırarak intihar ettiler. Hitler siyanürle eş zamanda tabancayı sağ şakağına dayayarak ateş etti. Cesetleri isteği üzerine sığınağın bahçesinde bombalarını açtığı bir çukura yerleştirilip yakılmıştı. 22 Nisan 1983 Almanya'nın en yüksek tirajlı haftalık haber dergisi Stern, sadece Almanya'da değil bütün dünyada büyük yankılar yaratan yazılı bir basın açıklaması yapmıştı. Açıklamaya göre Hitler'in kayıp günlükleri bulunmuştu. Stern bu günlükleri yakın zamanda yayımlanmaya başlayacaktı. Hitler ve metresi Eva Braun'a bakalım. 13 Mayıs 1981. Yine bir tarih. Saat 17'de az geçe ajanslara bomba etkisi yaratan bir haber düşmüştü. Vatikan'da genç bir Türk, Papa II. Johannes Paulus'a suikast girişiminde bulunmuştu. Stern dergisinin 3 yazı işleri müdüründen biri olan Felix Schmitz de bu haberi Teletext'ten ilk öğrenenler arasındaydı. Suikastçı genç hakkında adı dışında fazlaca bilgi yoktu. Derhal Türkiye'ye bir muhabir gönderip adı ajanslarda Mehmet Ali Ağca olarak geçen bu suikastçı genç hakkında bilgi toplaması için derginin en ele avuca sığmaz muhabiri olan Gert Heidermann'ı bulunabileceği yerlerden telefonla arattı. Sekreterleri bütün çabalarına karşın onu bir türlü bulamıyordu. Gert Heidermann oldukça ilginç bir kişilikti. Ulaşılamayan bilgi ve belgelere ulaşma konusunda inanılmaz bir yeteneği vardı. Kurduğu kişisel bağlantılar nedeniyle açamayacağı kapı yoktu. Nazilere ve Nazi dönemine karşı saplantı düzeyinde derin bir saygı ve hayranlık duyuyordu. Bu hayranlığı o kadar ileri götürmüştür ki muhabirlikten kazandığı her kuruşu Nazilere ait hatıra eşyaları toplamaya harcıyordu. Nazi Almanyası'nın Hava Kuvvetleri Komutanı Hermann Göring'in kızı Edda ile oldukça sıkı fıkı bir ilişki kurmuştu. Hermann Göring, 2. Dünya Savaşı sonrası tutuklanıp Nuremberg Mahkemesi tarafından yargılanmış ve idama mahkum edilmişti. Göring idam infazından birkaç saat önce bir potasyum siyanür kapsülünü ağızda kırarak kendi yaşamına son vermişti. Kızı Edda Göring, taşıdığı soyadının yaratacağı tepkilerden de çekinerek insanlardan uzak, oldukça sakin bir yaşam sürmeye karar vermişti. Heidermann, Edda'nın da yardımlarıyla Nazilere ait eşyalara kolayca ulaşabiliyordu. Oysa savaş sonrası Almanya'da çıkarılan bir yasa ile Nazilere ait hatıra eşyalarının toplanması ve sergilenmesi yasaklanmıştı. Ancak yasak da olsa bu tür eşyaların alınıp satıldığı büyük bir kara borsa oluşmuştu. Heidermann, Edda'nın da yardımlarıyla Hermann Göring'e ait ve eşinin adını verdiği Karin II isimli yatı satın almıştı. Yat oldukça bakımsızdı
büyük bir borca girerek yatı aslına uygun olarak tamir ettirmişti. Yazı işleri müdürü Felix Schmidt, Heidermann'ı da bulmaktan tam ümidi kesmişken odasındaki telefon çaldı. Arayan Stern dergisinin genel yayın müdürü Peter Koch'ti. Schmidt çok acil olarak odasına çağırıyordu. Schmidt, Koç'un da odasının kapısını açtığında büyük bir sürprizle karşılaştı. Kaç saattir aradığı muhabir Heidermann tam karşısında duruyordu. Koç, yüzünde büyük bir sevinç ifadesiyle masanın üzerinde duran siyah ciltle kaplı yarım düzine kitabı işaret etti. "Bak," dedi, "bunlar Hitler'in günlükleri." Hitler'in günlüklerini bulmak, İsa'nın son akşam yemeğinde kullandığına ve mucizevi güçleri olduğuna inanılan kutsal kaseyi bulmakla neredeyse eşdeğerdi. Kutsal kase 2000'e yakın yıldır bulunamamıştı. Oysa Hitler'in günlükleri tam önlerinde duruyordu. Günlüklerden birini eline alıp karıştırmaya başlayan Schmidt'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Müthiş bir heyecana kapılmıştı. Eğer iddia edildiği gibi bunlar Hitler'in günlükleri ise bu basın tarihinin en büyük başarılarından biri olacaktı. Schmidt ve Koch yakalanan balığın büyüklüğünün farkındaydılar. Bu nedenle derhal derginin sahibi olan Gruner ve Jahr şirketini olaydan haberdar etmeye karar verdiler. Haberi alan şirket yetkilileri 100 yılın olayının dergiye ve şirkete kazandıracağı kar ve itibarı hesaplamaya başlamışlardı. Tam bu esnada Heidermann şirket yetkililerine olayın boyutunu daha da büyütecek bir bilgi veriyordu. Günlükler toplam 62 ciltti ve 1932 ile 1945 yılları arasındaki 13 yıllık süreyi kapsıyordu. Elde edilen 6 cilt dışında kalan günlükleri satın alabilmek için gizli bir operasyon yürütülmesi gerekiyordu. Şirket, Schmidt ve Koç'u devre dışı bırakarak Heidermann'a derhal bir operasyonun ileri götürülmesi için gerekli yetkiyi ve mali kaynağı karşılama sözünü verdi. Peki Heidermann'ın günlüklerin ilk 6 cildini bulmayı nasıl başarmıştı? Karin 2 yatını tamir için aldığı borç o kadar boyunu aşmıştı ki yatı elden çıkarmaya karar vermişti. Kendisi gibi Nazi hatıra eşyalarına meraklı Tiefenthaler isimli bir koleksiyoncunun yatı satın almakla ilgilenebileceğini düşünerek ziyaretine gitmişti. Tiefenthaler yatla pek ilgilenmemişti ancak Heidermann'ın ilgileneceğinden emin olduğu elindeki günlükleri göstermişti. Heidermann günlüklerin ilk 6 cildini Tiefenthaler'dan satın almıştı. Tiefenthaler, Heidermann'a günlükleri Herr Fischer isimli birisinden satın aldığını ve günlüklerin geri kalanında Fischer'de olduğunu söylemişti. Heidermann'ın yapacağı gizli operasyonun odak noktası Herr Fischer'dı. Uzun bir uğraştan sonra Fischer'ı bulmayı başaran Heidermann, 2 yıl içinde sıkı pazarlıklarla bütün günlükleri peyderpey satın almıştı. Bu operasyonun şirkete maliyeti oldukça külliyetli rakamlara ulaşmıştı. Heidermann günlükler için Tiefenthaler'a ve Fischer'a toplamda 9,3 milyon Alman markı yaklaşık 6,1 milyon dolar ödemişti. Bütün günlükler tamamlandıktan sonra artık sıra bu günlüklerin bulunduğunu kamuoyuna açıklama sırası gelmişti. 22 Nisan 1983'te yapılan basın açıklaması işte bu açıklamaydı. Günlüklere ödenen yüksek meblağın karşılığını kat kat fazlasıyla çıkarmak isteyen Stern dergisinin sahipleri, diğer ülkelerdeki basın organlarına da günlükleri pazarlama yoluna gitmişlerdi. İngiltere'de Avustralyalı ünlü medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu Times ve Sunday Times gazeteleri, Newsweek ve Paris Match dergileriyle ardı ardına yüksek meblağları içeren anlaşmalar imzalanmıştı. Günlükler önce Stern dergisinde haftalık dizi halinde yayınlanmaya başlanacak, ardından İngilizce ve Fransızca'ya çevrilerek diğer medya organlarına servis edilecekti. Yalnız yayından önce yapılması gereken önemli bir iş daha vardı. Klaus Kujau,
Bu günlüklerin Hitler'e ait olduğu nasıl kanıtlanacaktı? Hitler'in kağıt ve kalemle arasının pek iyi olmadığı biliniyordu. Kalemi eline alıp yazmaktan hoşlanmadığı yalnızca uzman tarihçiler tarafından değil, yaşamına ilgi duyup hakkında biraz okuyan herkes tarafından biliniyordu. 1923 yılında gerçekleştirilen başarısız Birahane darbesi, sonrasında hapse atıldığı yıllarda yazdığı otobiyografi kitabı Kavgam, bizzat kendisinin yazmadığı, hapishane ve dava arkadaşı Rudolf Hess'e dikte ettirdiği bir sır değildi. Bu bilgi ışığında 62 ciltlik günlükleri bizzat Hitler'in kaleme aldığı iddiası, günlüklerin özgürlüğü hakkında soru işaretleri yaratabilirdi. Stern dergisi, günlüklerin Hitler'e ait olduğunu kanıtlamak için dönemin en ünlü tarihçilerinden biri olan Hugh Trevor Roper'dan görüş almaya karar vermişti. 1945 yılında İngiliz hükümeti tarafından Hitler'in ölümünü araştırmak için Berlin'e gönderilen ve bu konuda ayrıntılı bir rapor yazan Trevor Roper, 1947 yılında yayınlanan Hitler'in Son Günleri isimli oldukça popüler kitabında yazarıydı. Akademik çevrelerde Hitler uzmanı olarak biliniyordu. Trevor Roper, ününü daha da arttıracağını düşündüğü bu göreve seve seve kabul etmişti. İsviçre'deki yüksek güvenlikli bir banka kasasında saklanan günlükleri inceleyen Trevor Roper, o İsviçre bankasının arka odasına girip o ciltlerin sayfalarını çevirmeye başladığımda gitgide bütün şüphelerim kayboldu. Mektuplar, notlar, anılar, Hitler'in imzaladığı resim ve çizimler, onlarca yılı kapsayan bu malzeme artık bu belgelerin özgün olduğuna dair tatmin oldum diye görüş verecekti. Trevor Roper'a göre sıkıcı toplantıların not edildiği bunca defter bir sahtekar tarafından üretilemezdi. Artık günlüklerin yayınlanmasının önünde herhangi bir engel kalmamıştı. 25 Nisan 1983. Stern normal tirajı 1 milyon civarlarında olmasına karşın 2,3 milyon baskıyla özel bir sayı yayınlıyordu. Kapakta kırmızı iri puntolarla Hitler'in günlükleri ortaya çıktı diye başlık atılmıştı. Stern bütün dünyada gündem haline gelen yayının gazete standartlarında yer aldığı gün tarihçi Trevor Roper'ın da hazır bulunacağı bir basın toplantısı düzenlenmişti. Toplantının amacı basın mensuplarını günlükler hakkında bilgilendirmekti. Toplantıya katılan gazeteciler günlüklerin özgünlüğü konusunda Genel Yayın Müdürü Peter Koch'u soru yağmuruna tutmuşlardı. Koch, bu soruların konunun uzmanı olan Trevor Roper tarafından yanıtlanmasını rica etmişti. Trevor Roper yanıtı basın toplantısında bulunanlar üzerine tam bir şok etkisi yaratacaktı. Daha bir hafta önce günlüklerin özgünlüğü konusunda olumlu görüş veren tarihçi birden kekelemeye başlamış ve bir tarihçi olarak belki de mecburen gazeteciliğin atlatma haber yapma gereklerine bir dereceye kadar feda edilmesinden dolayı pişmanlık duyuyorum demişti. Yani çok fazla şeklinde devam eden bir açıklaması vardı. Bu sözlerin ardından günlüklerin özgünlüğüne büyük bir gölge düşmüştü. Stern bu gölgeyi ortadan kaldırmak amacıyla bu kez Alman Federal Arşivine başvurmuştu. Arşiv yaklaşık bir haftalık bir araştırmadan sonra şöyle bir rapor verecekti. Bize verilen 3 günlükte 1938'de geliştirilmiş ancak 1943'e kadar üretilmemiş poliamit 6 adlı sentetik tekstilin izleri bulunmuştur. Mürekkep sıradan bir dükkandan alınmıştır. 13 yıla yayıldığı düşünülen etiketlerin hepsi aynı daktiloda yazılmıştır. 1943 yılına ait günlük en geç 12 ay önce kaleme alınmıştır. Federal Arşiv uzmanı tarihçi Hans Booms günlüklerin özgünlüğüne son darbeyi şöyle vurmuştu. Bu günlüklerle tarihçi Max Domarus'un 1962'de basılan Hitler'in Nutukları ve Açıklamaları adlı çalışması arasında paralelliğe dikkat çekiyoruz. Domarus, belli bir gün için bilgi yoksa Hitler de o gece günlüğüne bir not yazmamış. Domarus'un küçük hataları bile aynen Hitler tarafından taklit edilmiştir.
Artık günlüklerin sahteliği konusunda hiçbir kuşku kalmamıştı. Hitler günlükleri birdenbire yüzyılın basın başarısından dünya çapında yankı uyandıran yüzyılın basın skandalına dönüşmüştü. Sahteliğin anlaşılmasının ardından bütün gözler günlükleri satın alan Gerd Heidermann'a dönmüştü. Sahi Heidermann bu günlükleri satın aldığı Herr Fischer gerçekte kimdi? Herr Fischer olarak bilinen kişi gerçek adı ise Klaus Kujau'ydu. Klaus Kujau, yıllarca Nazilere ait olduğunu iddia ettiği ancak sonradan imal edilmiş özgün olmayan hatıra eşyalar satan sahtekar bir koleksiyoncuydu. Kısa bir araştırma sonucunda sahtekarlık suçuyla hapse girdiği de ortaya çıkıyordu. Üstelik oldukça da acemi bir sahtekardı. Günlüklerin kapağına gotik harflerle A.H. Adolf Hitler yazması gerekirken gotik harfle bir bilgisi olmadığı için F.H. harflerini yazmıştı. İlk bakışta dahi anlaşılabilecek bu yanlışlık çok ilginç bir şekilde hiç kimsenin o güne kadar dikkatini çekmemişti. Araştırma sonunda Kujau kadar Heidermann'ın da bir sahtekar olduğu ortaya çıkmıştı. Heidermann dergiden günlükleri satın almak için aldığı paranın önemli bir kısmını Kujau'ya vermemiş, kendi cebine atmıştı. İki sahtekar Alman mahkemeleri önünde yargılanıp 4'er yıl hapse atılmışlardı. Stern dergisi kaybettiği müthiş itibar ve güveni yeniden elde etmek için uzun yıllar uğraş vermek zorunda kalmıştı. Hugh Trevor Roper'a gelince skandaldan sonra bütün kariyeri izleri asla silinmeyecek bir şekilde lekelenecekti. Bir daha eski itibarını sağlaması mümkün olmayacaktı. Sahte günlükler ise bugün hala Bonn'daki bir tarih müzesinde sergilenmektedir. Evet, tarihin aldatmacalarından Hitler'in günlüklerini incelemiş olduk. Hitler'in günlüklerini ben ilk defa bir belgeselde görmüştüm. Özellikle bu aldatmaca olduğuna dair. Ve bu hikayeyi bir belgesel aracılığıyla da gayet detaylı bir vaziyette izlemiştim. İlk başlarda bu hikaye böyle anlatıyorum ya size konu içerisinde. Onun böyle videolarla desteklenmiş halini yapmışlar. Tavsiye ederim, eğer bulursanız Hitler'in Günlükleri diye bir belgeseli izleyebilirsiniz. Ben size ayrı bir bu hikayeyi anlatan kaynaklardan faydalanarak hazırladım bu konuyu. İlgimi çekmişti. Ben normalde 2. Dünya Savaşı ya da savaş gündemlerine çok fazla girmemeye çalışıyorum ama bu da Hitler'le alakalı olduğu için ve 2. Dünya Savaşı'nı da kapsadığı için böyle bir aldatmacayı da sizlere sunmak istedim. Evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.